Herkese merhaba. Adriyatik Denizi kıyısındaki büyülü plajlarıyla doğal bir güzelliğe sahip olan, kayak, bisiklet, yelken ve dalış gibi sporlarla uğraşanların en çok ziyaret ettiği, her yıl milyonlarca turisti kendine çeken, son dönemlerde Türkiye'den birçok insanın vatandaşlık almak ya da çalışmak için gitmek istediği, tarihi dokusunu kaybetmemiş küçük bir Balkan ülkesi. Burası Karadağ. Karadağ, Adriyatik Denizi kıyısında yer alıyor. Karadağ'ın doğusunda Sırbistan, güneydoğusunda Kosova, güneyinde Arnavutluk, kuzeyinde Bosna Hersek ve Hırvatistan bulunuyor. Ülkenin adı Montenegro, yani Karadağ anlamına geliyor. Bu isim Venedikliler tarafından ülkenin ormanlarla kaplı koyu renkli dağlarından esinlenerek verilmiştir. 620 bin kişilik nüfusu ile Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Karadağ, İstanbul'dan uçakla yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuğun ardından ulaşabilirsiniz. Karadağ, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından 90 güne kadar olan seyahatlerinde vize istemiyor. Karadağ 2008 yılında Avrupa Birliği'ne başvuru yaptı. 2010 yılında aday ülke statüsüne alındı. Bu süreçte vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat etmesine izin verildi. 2012 yılında müzakerelere başlandı. 2024 yılında yapılan katılım konferansında son aşamaya geçildiği ilan edildi. Maalesef önümüzdeki yıllarda Schengen almadan bu ülkeye gidemeyeceğiz. Karadağ dediğinizde aklınıza gelmesi gereken ülke profili şudur: tarihi mimarisi ve yaz turizmine uygun mükemmel plajlarıyla dikkat çeken bir ülkedir. Deniz, kum ve güneşi seviyorsanız ve aynı zamanda kendinizi yüzlerce yıl öncesinin tarihi atmosferinde bulmak istiyorsanız, kendinizi denize, kuma ve güneşe bırakacağınız birbirinden güzel 18 Karadağ plajını mutlaka görmeli ve tadını çıkarmalısınız. Karadağ'a gidilecek en ideal dönem ise Mayıs ve Eylül ayları arasıdır. Bu dönemde rahatlıkla gezebilir, plajların ve denizin keyfini çıkartabilirsiniz. Mesleğiniz varsa Karadağ'da rahatlıkla sadece 4 belgeyle 10 günde kendi işinizi kurabilirsiniz. Henüz yeni bir devlet olduğu için Karadağ hükümeti devletin cazibesini arttırmak ve iş kolları yaratmak için ülkelerinde yabancı yatırımcı görmek istiyor. Türk girişimcilerin de olduğu 50 binden fazla yabancı işletme var. Karadağ'da iş kurarsanız büyük engellerle karşılaşmadan kısa sürede oturma ve çalışma izni alabilirsiniz. Ülkede resmi para birimi Euro ve alışverişler Euro üzerinden yapılıyor. Ülkedeki vergi oranı sadece %10 ve dolayısıyla insanlar mutlu yaşıyor. Çok küçük bir ülke olduğu için araç sayısı az, tahmin edebileceğiniz gibi yoğun bir trafikte yok. Ülkede refahın bolluğu nedeniyle suç oranları son derece düşüktür. Resmi dili Karadağca olan ülkede Sırpça, Boşnakça, Arnavutça ve Hırvatça'da herhangi birini biliyorsanız iletişim konusunda bir sorun yaşamazsınız. Hatta Türkçe bilen insanlarla karşılaşmanız da çok mümkün. En şaşırtıcı gerçeklerden biri ülkedeki insanların büyük çoğunluğunun İngilizce konuşmamasıdır. Ortodoks Hristiyanların yoğun olduğu bu ülkede Müslümanlar ve Katolikler de yaşıyor. Karadağ, dünya çapında popüler olmuş bir ülke. Ona bu popülerliği kazandıran eşsiz değerdeki şehirleri ve bulunduğunuz her yerden gözlerinize alamayacağınız güzellikteki manzaralarıyla tıpkı ülkemizdeki Akdeniz bölgesinin izlerini hissettirmektedir. Yani Karadağ'ın kıyısı Türkçe tabirle Antalya'ya, iç bölgeleri ise zengin tarihi ve kültürel mirasıyla dokusunu korumaya devam eden Nevşehir ilimize benzemektedir. Ülkenin Kotor şehrinde kediler çok değerli ve dokunulmazlıkları var. Yıllar önce yılanların ve farelerin istila ederek insanlara verdikleri rahatsızlıktan dolayı hastalıkların yayılmasıyla dönemin kralı çözüm olarak gemilerle yüzlerce kedi getirtiyor ve sadece 2 haftada şehir temizleniyor. Bu sebepten Kotor şehrinde kedilere şehrin muhafızları deniliyor. Bu şehirde hemen her yerde fazlaca kedi görmek mümkün. Hatta Kotor'da bir kedi müzesi bile var. Karadağ'ın enfes üzüm bağlarından elde edilen, Avrupa'nın en iyi şarapları arasında gösterilen Karadağ şarapları, halkın gözde içkilerinden biri olmasına rağmen alkolü aşırı tüketmeyi sevmezler ve çok fazla içen insanlardan hoşlanmazlar. Ülkenin adındaki en popüler yemek, Rastan adını verdikleri yemek. Koyu yeşil lahanayı, koyun eti ve ev yapımı sosisle karıştırarak servis ediyor. Karadağ vatandaşlığı alabilmenizin 4 yolu var. Bunlardan ilki soy bağı, ikincisi Karadağ'da doğmak, üçüncüsü uluslararası sözleşme ile ve dördüncüsü sonradan vatandaşlığa kabul yöntemiyle.
Sonradan vatandaşlığı kabul edilmenin şartı 10 yıl süreyle kesintisiz ikamet etmiş olmak. Bunu sağlamak için de 3 alternatif var. Şirket kurmak, çalışmak ya da mülk sahibi olmak, bunlardan herhangi bir yöntemle 5 yıllık oturum belgesi alınabiliyor. Ardından tekrar 5 yıllık oturum belgesi alarak 10 yılı tamamladıktan sonra başvuru yapabiliyorsunuz. Fakat bu noktada kendi vatandaşlığınızdan çıkmanız gerekiyor. Çünkü Karadağ çifte vatandaşlık hakkına izin vermiyor. Son olarak bu çok önemli. Karadağ'da kaldığınız her gece için bir vergi ödüyorsunuz. Kişi başı bir gece için 1 avro. Bunu ihmal etmemeniz gerekiyor. Bu vergiyi konakladığınız otellerde ya da kent meydanlarında bulunan turist bilgi merkezlerinden ödeyebilirsiniz. Ayrıca bu turist bilgi merkezlerinden kent hakkında bilgiler alabilirsiniz. Ülke küçük olması ve nüfusun az olması sebebiyle trafik sorununuz olmaz. Bir araç kiralayarak şehirleri arasında birkaç saatte ulaşım sağlayabilir, merak ettiğiniz tüm şehirleri gezebilir ve eşsiz manzarasıyla Karadağ'ın gizemlerini yaşayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Karadağ hakkında sıra dışı sayılabilecek birçok konu var. Kendine has özellikleriyle eşi benzeri olmayan dünyanın diğer coğrafyaları hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.